Merhaba millet. Kendime bir reflux stil yapmaya karar verdim. Yani yeni bir damıtım aleti yapacağım. Daha önce pot stil dediğimiz normal damıtım aletlerim vardı. Kendi yaptığım. Normal düdüklü tencere üzerine bakır boruyla basitçe ilave edilmiş bir soğutucudan oluşuyordu. Fakat bunun verimi düşük olduğu için, yani alkol anlamındaki verimi düşük olduğu için daha yüksek verimde alkol elde edebileceğim bir reflux stil yapmaya karar verdim. Şimdi malzemeler şöyle. Reflux için şu boruyu kullanacağım. Bu 42 milimlik bir boru. Soğutucu olarak 28 milim çapında şu bakır boruyu kullanacağım. Bunun yanında 10 milimlik boru kullanacağım. Hem soğutucu için, yani bu soğutucunun ceketi olacak. Burada hemen araya giriyorum. İlerleyen safhalarda kullandığım alet ve parçalar değişiklik gösterebilecektir. Bunlardan biri de bu 10 milimlik boru. Bunu 15 milim olarak değiştirdim. Devam edelim abi. Bu 1 milimlik boru bunun içerisine girecek. İçerisine alkol buharı akarken yoğunlaşacak. Aynı zamanda bu 10 milimlik boruyu da bu iki reflux ve soğutucu, reflux kolonu ve soğutucu arasındaki bağlantıları yapmak için kullanacağım. Tabii şöyle kapaklar var gördüğünüz gibi. Reflux kolonunun üstüne ve altına kaynatılacak. Üst tarafına da ekstradan delikler açılacak. Bunlar da içeriye yapacağım, şundan sararak yerleştireceğim bir sarım olacak. Bunun içerisinde su dolaşacak. Yani bu ekstradan yoğunlaşmayı sağlayabilmek için, o boruların çıkışları için buraya delikler açılacak. Şimdilik şunları kullanmayı düşünüyorum. Ekstra bir delik daha olacak. Buradan da alkol buharı çıkışı için ve buradan soğutucuya giden bağlantıları yapacağım. Ve şöyle bir şey de kullanacağım. Bunu da reflux kolonu ve soğutucu arasına bağlantı yapmak için. Yani sistem tamamlandığında, kaynattığımda, bitirdiğimde tek parça sökmeye gerek kalmayan bir alet ortaya çıkacak. Şu kullandığım düdüklü tencerenin kapağı. Buraya da bir modifikasyon yapacağım ki bu kolonu, reflux kolonu buraya oturtmak için rekorlar vesaire bir şeyler kullanmayı düşünüyorum. Yani orasının rekorlu olması önemli ki rahatlıkla sökülebilsin. Yani kabaca şöyle bir şey. Şöyle bir yapı olmasını istiyorum. Yani bu taraf tencere kapağında olacak. Bu tarafta reflux kolonuna gidecek ve istediğimiz zaman kolaylıkla ayırıp kaldırabilelim bir kenara. Ve bunları tabii ki kaynatmak için lehim kullanmak gerekiyor. Şu lehimi kullanacaksınız. %97 kalay, %3 bakır olan lehimden. Bu neden böyle? Yani neden kurşun yok? Çünkü gıda maddesi üreteceğimiz için bunun içerisinde kurşun karışmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu lehimler aynı zamanda bakırdan yapılmış su hatlarının kaynatılmasında da kullanılıyor. Tamamen sağlıklı olması için. Biraz kaynatması lehimiz zordur ama kurşun olmadığı için biraz deneme yaparak öğrenilebilir. Tabii bir pürmüzüm var. Ufak el pürmüzüm. Bu kamp tüpleriyle çalışan. O şu an burada değil. Kaynatırken onu da gösteririz. Kullanacağımız aletler basit. Bir kalem, bir metal kesmek için bir testere, delikler için de matkap. Yardımcı araç olarak da bir mengene. Şöyle bir mengeneniz varsa kolayda çok iyi olacaktır. Kolonların uzunluk ölçülerini de verelim. Reflux kolonumuzun boyu 70 santim. Yoğunlaştırıcı olarak kullanacağımız kolonda 60 santim olarak dizayn ettim. Ve reflux kolonun içerisine bu bakır borudan, 4 milimlik borudan yapacağım sarımların uzunluğu da 13 santim olacak. Tüm işler içerisinde bu bakır boruyu sarmak size en zoru görünebilir ama aslında en kolay ve eğlenceli olan. Çünkü bakır çok yumuşak ama sadece sardığınız borunun çapına göre uygun başka bir çapta bir borunun bir cismin üzerine sarmanız gerekiyor. Uygununu bulmazsanız çünkü boru ezilip kırılmaya başlıyor. Yani o kırılmaların oluşmayacağı, gördüğünüz gibi düzgün bir şekil olan bir boru üzerinden kıvırabilirsiniz rahatlıkla.
Bu benim yaptığım ilk imbik ve bakır boru işi değil. Muhtemelen son olacak gibi de durmuyor. O yüzden gittim kendime bir tane bakır boru kesmek için bu aleti aldım. 70-80 lira para verip. Çünkü testereyle kesmek hakikaten çok zor ve acayip vakit kaybettiriyor. Böyle bir şey tavsiye ederim. Kullanımı çok basit. Boruyu takıyorsunuz, vidayla sıkıştırıyorsunuz, boruyu çevirmeye başlıyorsunuz. Gevşedikçe sıkıyorsunuz, gevşedikçe sıkıyorsunuz, boruyu çeviriyorsunuz ve sonunda böyle kopuyor. Burada gördüğünüz gibi alkol buharının geçeceği boruyu 10 milimden 15 milime çıkardım ve ona bağlı olarak da dirsekler kullandım. Evet, kesme ve delme işlemleri tamamlandı. Kestiğim ve deldiğim parçaları şöyle bir masaya serdim. Neyi nasıl yaptık onu bir anlatmak istiyorum. Biraz da teori üzerinde çalışalım. Şu an yaptığım şey reflux stil. Kısaca değinmek gerekirse iki tür distilasyon aleti var. İmbik diyebilirsiniz, distilasyon aleti diyebilirsiniz. Pot tabir ettiğimiz pot stil diyorlar. Yani bizim bildiğimiz klasik imbik şöyle bir tencere ve onun ucuna bağlı bir soğutucudan oluşuyor. Kıvrılmış bakır boruyu bir su kovasının içine koyarsınız, bir yoğunlaştırıcı olur. Reflux stilde daha farklı bir tasarım. Aralarındaki fark şu: pot stilde düşük alkol alabilirsiniz ancak 2 kez 3 kez damıttıktan sonra belki %80'in üstüne çıkabilirsiniz. Bu pot stilde damıttığınız zaman damıttığınız maişenin özelliklerini de alır. Yani kokusunu, tadını, malzemenin de alır. Ama reflux'ta yaptığınız zaman bunların çoğunu kaybeder. Size saf, mümkün mertebe %80, %90 civarında saf alkol verir.
İnternette araştırırsanız pot stil ve reflux stil başlığı altında yüzlerce dizayn görebilirsiniz. Görüntüleri bir miktar farklı olmakla birlikte temelde iki tanedir. Pot stil ve reflux stil olarak. Reflux stilde önemli olan dizayn felsefesidir. Yoğunlaştırıcının yeri, boruların şekli, kullanılan malzeme, çap, boy bunlar değişebilir. Ama temel olarak yapısı hepsinin aynıdır. Ben de bunlara bakarak kendim bir tasarım yaptım. Şöyle kısaca bakalım. Burası reflux kolonu. Bu da yoğunlaştırıcı. Bu bütün imbiklerde olan bir parça. Buradaki parça nedir? Şimdi bunun içerisinde alkol buharı gidecek. Bu alt taraftaki bağlantı kaynatma kazanına gidecek. Burada bir kazan olduğunu düşünün. Ve buradan buhar girişi var. Hemen burada ufak bir şey daha göstereceğim. Şu malzemeler de reflux kolonun içine girecek. Bu paslanmaz çelikten yapılmış bir bulaşık teli gördüğünüz gibi. Bildiğiniz bulaşık teli ama kalitesinden paslanmaz çelikten yapılmış. Bunları bu kolonun içerisine böyle tepeceğim içeriye. Lehim yapmadan önce. Ve bunlarla da olacak. Bu iki ufak boru ne işe yarıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar sadece soğutucu ve ana reflux kolonunu bir arada tutmak için var olacaklar. Bunları buraya lehimleyeceğim. Yukarıdaki boru ve bu ikisiyle birlikte sağlam bir yapı ortaya çıkacak. Alkol buradan girdikten sonra kolonun içerisinde yükselmeye başlıyor ve yükseldikçe ısısını da kaybediyor. Ve burada gördüğünüz bir sarım var. Bu sarımın içerisinden su dolaşacak. Yukarıya doğru ilerleyen alkol bu sarıma geldiği zaman içerisinde soğuk veya ılık su dolaşan diyelim. Sarıma temas ettiği zaman burada bir yoğunlaşma olacak ve buradan yoğunlaşan malzeme, alkol, su her neyse buradan geriye doğru düşmeye başlayacak. Geriye doğru düşerken bu malzeme tarafından tutulacak mümkün mertebe ve yukarıdan gelen malzeme ile aşağıdan tekrar gelmeye devam eden buhar bir araya gelecek ve bu malzeme aşağı doğru inerken ısınan, dökülürken ısınan malzeme tekrar yukarıya doğru hareket edecek ve tekrar yukarıya çarpacak. Yani burada bir sürekli bir cycle meydana gelecek ve bunun sonucunda ne olacak? Daha ağır olan, daha saf olmayan malzeme aşağıda kalırken veya kazana geri dönerken daha saflaşmış alkol artık bir noktadan sonra burada yoğunlaşmayarak buradan şu borudan kaçarak yoğunlaştırıcının içerisine girecek. Yoğunlaştırıcı da zaten bu işle ilgilenenler biliyordur nasıl olduğunu. Şu borunun içerisinden alkol buharı geçiyor. Bu da şurada da bir tane dış ceketi var bunun. Bu dış ceketin içerisinde de şuradan bir su girişi yaptım. Su buradan giriyor, soğuk su ve buradan çıkıyor. Ve burada bir soğuk ceket oluşturmuş oluyoruz. Alkol de tabii ki bu soğuk ortama girdiği zaman yoğunlaşıyor ve buradan da altta yaptığım musluktan da dışarı gidiyor. Burada şöyle bir şey yaptım ben. Normalde reflux kolonun içerisindeki sarıma giden suyu ayrı bir kaynaktan da besleyebilirdim. Ben hepsini tek kaynaktan beslemeyi deneyeceğim. En azından deneyeceğim. Çalışırsa göreceğiz, çalışmazsa başka bir şey düşüneceğiz. Benim tasarladığım sistemde şöyle olacak. Musluktan su buraya girecek. Burada bir ince ayar yapabileceğim bir vana var. Buradan yoğunlaştırıcı kondenserin alt tarafından girecek. Üst tarafından daha nispeten ısınmış su çıkacak. Ve bunun ucunda bir 4 milimlik bir boru var. Su buradan çıkacak. Buradan plastik bir boruyla buradaki reflux yoğunlaştırıcının içine gelecek. Ve bunun içerisinde dolaşarak buradaki yoğunlaştırma görevini görecek. Tabii bunun çok soğuk olmaması lazım. Yani buradaki kadar soğuk olmaması lazım içinde dolaşan suyun. Çünkü burasının çok soğuk olduğunu düşünürsek bu sefer burada gelen tüm malzeme yoğunlaşarak tekrar kazana geri dönecektir. Yani buradan hiçbir ürün malzeme alınamayacaktır. O yüzden zaten tek su sistemi düşündüm. Yani buradan gelen bir miktar ısınmış su buradan buradaki sahanın içinde dolaşacak ve çıkışından da başka bir hortumla tahliye olacak. Burada önemli olan şu, buraya bir vana koydum çünkü buradaki suyun akış hızı çok önemli. Ve burada da bir tane gördüğünüz gibi termometre var, şunun tepesinde. Bu termometre önemli. Burada sürekli 78 derecede sabit tutmak gerekiyor. Buraya ulaşan buharın sıcaklığını gösteriyor.
Burası eğer 80-85 falan olduysa bu ne demektir? Bu sadece alkol değil, su da karışıp gidiyor demektir. Yani buradaki dolaşan su biraz sıcak demektir. Yani buradaki alkol akışına, verimine göre buradaki regülatör vanasını ayarlayarak, yani su girişini ayarlayarak alkol saflığı da ayarlanabiliyor. En azından teoride böyle. Nasıl çalışacağını göreceğiz. Bu kadar açıklamadan sonra lehim yapmaya geçebiliriz. Lehim için önce lehim yapılacak yüzeyler güzelce zımparalanır. Ve ardından zımparalanmış bu yüzeylere lehim pastası sürülür. Bu iki işlemin yapılmasının sebebi yüzeyin iyice temizlenmesi ve güzel bir şekilde lehimin tutmasını sağlamaktır. Şimdi pürmüzümüzü yakarak lehim yapılacak yüzeyleri ısıtmaya başlıyoruz. Burada ısıtılacak sıcaklık önemli. Benim kullandığım %97 kala %3 bakırlık lehim teli 230 derecede eriyor. Dolayısıyla kaynatılacak yüzeylerin tam olarak bu dereceye ısıtılması gerekiyor. Burada önemli nokta şu: lehim telinin üzerine ısı uygulayarak lehim telini eritmiyoruz. Yapışacak yüzeyleri ısıtıyoruz ve lehim teli bu noktalara temas ettirilerek eriyor. Yani yüzeyler tam olarak bu sıcaklığa gelmesi gerekiyor, bakır yüzeyler. Aksi takdirde düşük kalırsa erimez. Bu sıcaklığın üzerine çıkarsa da lehim teli erir ama yüzeye yapışmaz. Dolayısıyla bu sıcaklık kontrolü çok önemli. İlk lehimlerinizde bu sıcaklığa nasıl ulaştığınızı çok anlamayabilirsiniz ama göstergelerden biri şu: bakır renk değiştirmeye başlıyor. Artı 10-15 saniye ısıtırsınız, teli değdirirsiniz. Olmadı tekrar 3-5 saniye ısıtır, tekrar teli değdirirsiniz. Erimeye başladığı noktada ısıyı yavaşça kesersiniz ve lehimi uygularsınız. Tabii çok kısa bir zamanınız var. Lehimi uygulamaya devam etmek için hafiften de o sıcaklıkta tutabilmek için bakır boruyu ısıtmaya devam etmeniz gerekir. Bu arada bulaşık tellerinin kolonun içerisine yerleştirilme kısmını çekememişim, kamerayı açmayı unuttuğum için. Videonun en başında bu uyarıyı yapmıştım ama burada tekrar etmeyi uygun gördüm. Kullanacağımız lehim kurşun içermemeli. Benim tavsiye edebileceğim lehim %97 kalay, %3 bakır karışımlı olan bir lehimdir. Gıda ürünü üreteceğimiz için kurşunu uzak tutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakır yüzeyler bakır teli eritecek sıcaklığa ulaştıktan sonra direkt olarak alevi tutmuyorum. Ama ısının o noktada kalması için hafif hafif alevi uygulamaya da devam ediyorum. Şimdi burada ben ne yapıyorum? Kaynatacağım bir parçayı sabit ve belli bir açıda düzgün bir şekilde tutabilmek için bir payanda yapıyorum. Burada bantları ve küçük tahta parçalarını kullandım. Özellikle bunları yapıyorum çünkü eğri duran, birbirine paralel durmayan parçalardan gerçekten hoşlanmıyorum. Fark ettiğiniz üzere dirsekleri, redüksiyonları ve kapakları kaynatırken böyle bir şeye gerek olmuyor. Çünkü parça veya boru zaten yerine oturuyor ve sabit durabiliyor. Bunları kullandığım noktalar genellikle matkapla delinmiş bir yere bir boruyu dik olarak oturtacağım noktalar oluyor.
Bir işçilik yapılıyorsa güzel gözükmesi de önemli. O yüzden fazladan oluşan lehimleri de törpülüyorum. En zor kısım olan lehim işleri bitti ve görüntü bu şekilde. Evet, en zevkli kısma geldik. Burada da bir güzelce bakırı parlatıyoruz ve cilalıyoruz. Ve işte pırıl pırıl parlayan refleks kolon ve yoğunlaştırıcı. Sırada hortumların takılması ve termometrelerin yerleştirilmesi var. Kullandığım iki termometre var. Beyaz termometre refleks kolonun en üst noktasına bağlı ve buradaki buhar sıcaklığını gösteriyor. Siyah termometre ise refleks kolonun içerisindeki kondenserın su çıkışına bağlı, su çıkış sıcaklığını ölçüyor. Son olarak da tencere kapağına gerekli bağlantıları yapıp kolonu monte edeceğim. Reflux imbiğim çalışmaya hazır. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.